Zamanın tanığı. Ben Nil'im. Doğduğum ilk anlardan beri zamanın akışını izliyorum. Sonsuzluğa akan bir su gibi geçmişi kucaklıyor, geleceği çağırıyorum. Ben toprağı canlandıran, taşları şekillendiren, insanlara yaşamı verenim. Dalgalarımın üzerinde medeniyetler büyüdü. Rüzgarlarımda tanrılar konuştu. İnsanlar bana tapındı, beni kutsadı. Kıyılarımda kurdukları köylerden imparatorluklara uzandılar. Her taş, her heykel, her yazı işareti benim öykümden bir parça taşıyor. Ama bilin ki bu hikaye zaferlerin, çöküşlerin, yeniliklerin ve değişimlerin hikayesidir. Suyumda yıkanan eller, topraklarımı kazıyan eller ve göğe yükselen anıtları inşa eden eller. Hepsi zamanın döngüsünde benimle birlikte akıp gitti. Şimdi sizi geçmişe götüreceğim. Bir zamanlar benim kıyılarımda başlayan o uzun yolculuğa. Birlikte hayatın filizlendiği ilk köylerden, tanrıların suskunlaştığı son günlere kadar Mısır'ın öyküsünü keşfedeceğiz. Çünkü ben Nil'im ve ben her şeyi gördüm. Toprağa can veren su. Ben Nil'im. Karanlık toprakların bağrını yardığı o ilk günlerden beri insanların yaşamını şekillendiren bir anıyım. Milattan önce yaklaşık 4500 yıl önceydi. Sularımın nazik kolları arasında ilk köyler yaşardı. İnsanlar yumuşak çamurlardan evler inşa etti. Ellerinde tohumlarla toprağa umut ektiler. Buğday ve arpa onların açlığını dindirirken sığırların ve koyunların sesi köylerin nefesini doldurdu. O dönemde benden korkarlardı ama bana minnettarlardı da. Yıllık taşkınlarım toprağı bereketle kaplardı. Nehir kıyısına diz çöken insanlar benim armağanlarımı toprağa yaydılar. Bir avuç güneş ve suyla yeni bir yaşam büyüttüler. Birbirlerine bakarken gözlerindeki kıvılcımı gördüm. Umut, çalışma ve dayanışmanın kıvılcımı. Ve sonra ellerinde bir sanat doğdu. Kızıl kilin üzerine kara gölgeler işlediler. Cilalı kaplar yaptılar. Kimisi yemek taşıdı, kimisi tanrılara sunuldu. İnsanlar bana nehir derdi ama aslında onların dünyasına açılan bir kapıydım. Bu dönemi siz Badari kültürü olarak adlandırıyorsunuz. Ama benim için onlar ilk dostlarımdı. Suyumun ve toprağımın anlamını keşfeden, yaşamlarını benimle paylaşan insanlar. Onlar beni şekillendirdi, ben de onları. İlk köylerin tütsü kokan sabahlarını, koyunların meyleştiği, sessiz akşamlarını hala hatırlıyorum. Çünkü ben Nil'im ve onların ellerindeki bereketin sırrını taşıyan bir aynayım. Zaman ilerledikçe insanların bana yalnızca yaşam için değil, anlam için de sığındığını gördüm. Gözlerimin önünde taşlara kazılmış imgelerle tanrılarla konuşmaya başladılar. Milattan önce yaklaşık 3300 yılında insanlar fikirlerini, dualarını ve hikayelerini taşlara, duvarlara ve papirüslere aktarmaya başladı. Yüzlerce işaret, binlerce duygu. Hieroglifler doğdu. Bir gün kıyılarımda bir çocuk gördüm. Avuçlarında bir taş tutuyordu. Üzerine ince çizgiler kazıyordu. O taş onun dünyasıydı. Güneşi, suyu, toprağı ve tanrıları betimliyordu. O anda insanlığın tanrılara seslenmek için bir yol bulduğunu anladım. Bu işaretler hem birer sembol hem bir köprüydü. İnsan ile ilahi olan arasında uzanan bir bağ. Sonra birleştiler. Önceleri iki ayrı krallıktı. Biri yukarı, biri aşağı. Ama milattan önce yaklaşık 3100 yılında bir kral, Narmer, tacını hem güneyin hem de kuzeyin sembolleriyle süsledi. İnsanlar onu güçlü bir savaşçı olarak resmetti. Düşmanlarını yere sererken ellerinde taşıdığı toprağın ve suyun kudreti bendim. Bu Mısır'ın doğuşuydu. Bir halk, bir medeniyet, bir birlik. O gün sularımın üzerindeki ilk tekne yolculuğunu izlerken insanların bir geleceği inşa etmek için hareket ettiğini de hissettim. Hieroglifler taşlara kazındıkça onların duaları ve hayalleri ölümsüzleşti. Bu dönemi siz Mısır'ın birleşmesi olarak adlandırıyorsunuz. Ama benim için bu, insanın kendini bulduğu, sesini duyurduğu bir çağdır. Çünkü ben Nil'im ve onların inancına köprü olan suyum. İnsanlar yaşamlarını ve ölümden sonraki hayatlarını benim kıyılarımda inşa etmeye başladılar. Milattan önce yaklaşık 2667 yılında taşlar göğe yükseldi. Bu taşlar sadece krallıkların bedenlerini ve ruhlarını ebediyete taşıyan basamaklardı. İlk kez Zoser, toprağın sessizliğinde yükselecek bir anıt hayal etti. Onun isteğiyle eller toprağı ve taşı yeniden şekillendirdi. Basamaklı piramit böyle doğdu. Her taş bir insanın emeğiyle yontuldu. Her basamak
bir duanın yankısıyla doldu. İnsanlar tanrılarına ulaşmak için gökyüzüne yükselen bu yapıyı inşa ederken aslında kendilerini de inşa ediyorlardı. Gölgemde toplanan ustalar terlerini sularımda yıkadı. Onların çabası ölümsüzlüğe olan inançlarını şekillendirdi. Her biri bu yapının bir parçası oldu. Taşın ağırlığı omuzlarına ve ruhlarına kazındı. Daha sonra Khufu hayalini çok daha büyük düşündü. Gize'de kıyılarımın üzerinde hala yükselen büyük piramidi inşa ettirdi. O piramit, kralların ve tanrıların buluştuğu bir geçit, bir mucizeydi. Taşların arasında yankılanan çekiç sesleri hala kulaklarımda. O taşlar yalnızca bir yapı olmaktan öte bir halkın ölümsüzlük için verdiği mücadeleydi. Göğe yükselen bu anıtlar Mısır'ın gücünün ve inancının birer simgesiydi. Ama onlar için bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü onlar ölümden korkmuyorlardı. Ölüm yeni bir yolculuktu. Ve ben onların o yolculuğa çıkışını izleyen nehirdim. Çünkü ben Nil'im ve ölümsüzlüğün hayalini taşıyan bir suyum. Taşkınlarım her yıl bereketi getirirdi. Ama insanlar sularımla savaşırken kaderleriyle de savaşırlardı. Bir zaman geldi ki kralların sesi kısıldı. Tapınakların görkemi soldu. Eski krallığın gücü kumlar kadar kırılgan hale geldi. Milattan önce yaklaşık 2181 yılıydı. Siyasi çatışmalar ve kuraklık Mısır'ı karanlık bir döneme sürükledi. Köylerimin arasında sessizlik hakimdi. Halk firavunların korumasından mahrum kaldı. Kral mezarlarının yapımı durdu. Taş ustalarının elleri boş kaldı. Bir zamanlar göğe yükselen anıtlar artık yalnızca geçmişin yankısıydı. İnsanlar açlığın ve karmaşanın gölgesinde ayakta kalmaya çalışıyordu. Ama ben yine de akıyordum. Her dalgam insanlara unuttukları bir umudu hatırlatıyordu. Çünkü her parçalanmanın içinde bir yeniden doğuş saklıydı. Gölgemde toplanan yaşlılar gençlere eski günlerin hikayelerini anlatıyordu. Bir zamanlar güçlü olan bir krallığın hikayesi. Ve bu hikayeler insanları yeniden bir araya getirmek için kök salıyordu. Bu döneme siz birinci ara dönem diyorsunuz. Ama benim için bu Mısır'ın kendini sorguladığı bir dönemdi. Karanlık yalnızca yeni bir ışığın habercisiydi. Çünkü ben Nil'im ve en derin gecelerde bile umudu taşıyan bir suyum. Karanlık günlerin ardından sularımın kıyılarında yeni bir ışık parladı. Milattan önce 2055 yılıydı. İkinci Mentuhotep halkını yeniden bir araya topladı. Mısır'ın parçalanmış ruhunu birleştiren bir lider olarak yükseldi. Tahtını Tebes'te kurdu ve köylerin arasına yeniden düzen getirdi. Bu bir yeniden doğuştu. Tarım, sanat ve edebiyat topraklarım kadar bereketli bir şekilde filizlenmeye başladı. İnsanlar hayatta kalmak kadar hayatı anlamayı da önemsiyordu. Tapınaklar yeniden yükseldi. Taşlar yeniden yontuldu. Ama bu kez insanlar içinde bir şeyler yaratılıyordu. Halk, ruhlarının ve zihinlerinin de tıpkı benim sularım gibi akması gerektiğini fark etti. Şairler, sanatçılar, ustalar hepsi bu yeni dönemin bir parçasıydı. Sularımda yüzen küçük tekneler, tahıllarla birlikte fikirleri de taşıyordu. Her yeni dize, her yeni heykel Mısır'ın kalbinde yankılanıyordu. Siz bu dönemi Orta Krallık olarak adlandırıyorsunuz. Ama benim için bu, Mısır'ın kendine geldiği, toprağıyla, tanrılarıyla ve halkıyla yeniden bir olduğu bir hikayeydi. Çünkü ben Nil'im ve yeniden doğuşların tanığı olan bir suyum. Uzun bir barış ve refah döneminin ardından kıyılarım yeni bir gölgeyle tanıştı. Bu kez yabancı bir rüzgar taşıdı değişimin kokusunu. Milattan önce yaklaşık 1650 yılında Hiksoslar geldi. Onlar benim tanıdığım insanlardan farklıydı. Yıldızların altındaki toprağıma yabancı ayaklar bastı. Ellerinde yeni silahlar, atların çektiği savaş arabalarıyla geldi bu insanlar. Hiksoslar, kuzey topraklarında güç kazandıkça Mısır'ın birliği yeniden parçalanmaya başladı. Kuzeyde onların hükümdarlığı yükselirken, güneyde Tebes'teki Mısırlı firavunlar direniş için hazırlanıyordu. Kıyılarım boyunca taşınan fısıltılar bir şeylerin değiştiğini söylüyordu. Halk artık yeni efendileriyle de yüzleşmek zorundaydı. Ama ben hep aktım. Suyumun sessiz tanıklığında insanlar yabancıların getirdiği yenilikleri öğrendi. Savaş arabaları, yeni silahlar ve farklı taktikler Mısır'ın gelecekteki mücadelelerine zemin hazırlıyordu. Çünkü her düşüş aynı zamanda bir ders ve bir hazırlıktır. Bu dönemi siz
Hiksosların Mısır'ı işgali olarak adlandırıyorsunuz. Ama benim için bu, Mısır'ın içindeki direnişi yeniden keşfettiği bir dönemdi. Çünkü direniş, toprağın ve suyun özünde saklıdır. Çünkü ben Nil'im ve her fırtınanın ardından gelen sakinliğin habercisi olan bir suyum. Hiksosların gölgeleri sularımdan çekildiğinde güneş yeniden doğdu. Milattan önce 1550 yılıydı. Tebes'in güneyindeki krallar birleşme çağrısını duydu. Ahmose adında genç bir firavun, yabancıları topraklarından sürdü ve Mısır'ın yeniden doğuşunu ilan etti. Bu, yeni krallığın şafağıydı. Bu dönemde insanlar gökyüzüne hiç olmadığı kadar yakın oldular. Firavunlar artık yaşamlarıyla da tanrı oldular. Yeni başkentler yükseldi, tapınaklar genişledi ve benim kıyılarım altın kaplamalı teknelerin suya değdiği törenlere tanık oldu. Fakat bir gün Akhenaten adında bir firavun her şeyi değiştirdi. Güneşin diskine Aten'e adanmış bir inanç yükseldi. Tapınaklar kapandı. Eski tanrıların sesleri sustu. İnsanlar eski ritüelleri gizlice yaparken benim sularımda yalnızca yeni duaların yankıları duyuldu. Akhenaten adını verdiği bir şehir kurarak her şeyi yeniden inşa etti. Ama benim dalgalarım eski tanrılarla yeni tanrılar arasındaki bu sessiz savaşı taşıyordu. Bu dönemi siz yeni krallık olarak adlandırıyorsunuz. Ama benim için bu, inancın yeniden tanımlandığı, Mısır'ın hem içsel hem de dışsal olarak genişlediği bir çağdı. Çünkü ben Nil'im ve gökyüzüne uzanan ellerin tanığı olan bir suyum. Yüzlerce yıl boyunca krallar ve tanrılar arasında akarken kıyılarımda değişimin uğultusunu duydum. Milattan önce 332 yılıydı. Kuzeyden bir fırtına esti. Bu fırtına atlıların tozu ve savaşçıların yankısıyla geldi. Büyük İskender Mısır'a adım attığında topraklarımla birlikte ruhumu da değiştirecekti. İskender benim kıyılarımda yeni bir şehir kurdu. İskenderiye. Göz alabildiğine uzanan bu liman şehri denizle birleşen bir uygarlığın simgesi oldu. Kitaplarla dolu bir kütüphanenin gölgesinde bilgelik yeşerdi. Filozoflar, şairler ve bilim insanları benim dalgalarımdan ilham aldı. Ama bu eski tanrılar ve eski krallar için bir vedaydı. Zaman geçtikçe Makedon krallarının yerini Ptolemaioslar aldı. 15 firavun İskender'in mirasını taşımaya çalıştı ve sonra Kleopatra geldi. Güzelliği kadar zekasıyla da halkının kalbini kazanan son kraliçe. Onun zamanında Mısır son nefesini verir gibi bütün gücüyle yeniden ayakta kalmaya çalıştı. Ama Roma büyüyen bir gölge gibi kıyılarıma yaklaştı. Milattan önce 30 yılına gelindiğinde Kleopatra'nın sesi sustu. Onunla birlikte benim kıyılarıma tanrılar için taşınan dualar da sustu. Roma'nın demir kılıçları eski tanrıların tahtını devirdi. Ama onların mirası hala taşlarımda, sularımda ve rüzgarlarımda yaşıyor. Siz buna bir devrin sonu diyorsunuz. Ama benim için bu başka bir hikayenin başlangıcıydı. Çünkü ben Nil'im ve geçmişin yankısını geleceğe taşıyan bir suyum. Zamanın başlangıcından bu yana akan, yaşamı taşıyan ve tarih boyunca her hikayeye tanık olan bir suyum. İnsanlar doğdu, büyüdü ve dünyayı değiştirdi. Krallar yükseldi, tanrılar yaratıldı ve hepsi bir gün sustu. Ama ben hep aktım. Görkemli piramitlerden yükselen duaları da, yıkılan şehirlerin sessiz çığlıklarını da taşıdım. Ellerimin dokunduğu her taş, her toprak, her ruh sonsuzluğa karıştı. İskenderiye'nin rüzgarlarında fısıldayan bilgelik de benimleydi, Kleopatra'nın hüzünlü vedası da. Şimdi beni izleyen sizlere bırakıyorum bu hikayeyi. Çünkü ben Nil'im ve benimle akan geçmiş, sizin ellerinizde geleceğe taşınıyor. Bu bir son değil. Bu, benim şarkımın sonsuza dek sürecek yankısı.